Merhabalar, yeni bir Sağlık Karnesi programı ile karşınızdayız. Bugün de çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bugünkü konu başlığımız öksürük olacak. Öksürdüğümüzde ne yapmalıyız? Ve bize öksürük konusunda çok değerli bir konuğum var, bizi aydınlatacak. Hemen konuğumu tanıtmak istiyorum. Kendisi Acıbadem Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi. Doçent Doktor Pelin Uysal, aynı zamanda çalışma arkadaşım. Hoş geldin Pelin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum bu saatte gelip destek verdiğin için. Gerçekten önemli bir konuyu bugün konuşacağız. Öksürüğü konuşacağız. Herhalde ömrü hayatında öksürmeyen kimse yoktur. Bu hem çocukluk yaş için geçerli, hem erişkin yaş için, hem de yaşlılar için geçerli. Biz neden öksürürüz? Bu şekilde başlayalım. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten dediğin gibi öksürük bütün poliklinik başvurularının önemli bir çoğunluğu oluşturmakta. Bütün sağlık başvurularının ve maliyetlerin hesaplandığında gerçekten ekonomik bir yük olarak da karşımıza çıkmakta. Çok da dikkat edilmiyor aslında ya. Evet. Böyle insanlar bir öksürüğünde bir gıcıklık vardır vesaire deyip geçiyorlar ama Aynen. ciddi hastalıkların da aslında bir belirtisi de olabilir yani. Evet, basit bir semptomdan ciddi hastalık belirtisine kadar pek çok çeşitli nedenle aslında öksürük oluyor. Öksürük bir semptom ve aslında bir vücudumuzun savunma mekanizması. Alt solunum yollarımızı yabancı maddelerden koruyan, özellikle aşırı sekresyon oluşmasını önleyen aslında vagal bir refleks. Öksürüğün faydası var yani aslında. Evet. Öksürük ne yapıyor? Vücuttan bir şey göndermeye çalışıyor. Göndermeye çalışıyor. Akciğeri ve üst solunum ve alt solunum yollarını korumaya çalışan bir savunma mekanizması Peki biz aslında. o zaman niye biz hemen direkt öksürük şuruplarına sarılıp da öksürüğü durdurmaya çalışıyoruz? Evet, aslında çok haklısınız. Öksürüğü baskılamak her zaman doğru değil. Bazen tam tersine biz öksürüğü prodükte edici ilaçlar da kullanıyoruz ki sekresyonlar temizlensin. Özellikle çocuklarda da sekresyonların temizlenmesi açısından aslında çok önerilmiyor. Ama kötü yönleri de var. Örneğin enfeksiyonların bulaşması gibi, hava yoluyla bazı etkenleri alabilmemiz gibi, kişinin yaşam kalitesini bozması gibi, süresine göre de değişiyor aslında. Yani şu var, bir kişi öksürüyorsa o kişinin bulaşıcılığı vardır diyebilir miyiz? Eğer bir mikrop taşıyorsa. Evet, özellikle enfeksiyozsa kesinlikle gerçekten bulaşıcı bir özelliği vardır. Aslında bunları zamanlamasına göre de biz ayırıyoruz. Etiyolojisi ne, neden öksürür bir hasta? Özellikle hekime yardımcı olarak hastadan öykü almamız bizim için önemli oluyor. Basit, en sık nedeni genelde üst solunum yolu enfeksiyonları, akut öksürük diyoruz. 3 haftaya kadar olan öksürüklere akut öksürük. Yani çabuk başlayan öksürük anlamında. Şu ilginç bir şey ama öksürük deyince bizim aklımıza hep akciğerlerimiz gelir ama evet. Diyorsunuz ki öksürüğün en sık sebebi aslında boğaz enfeksiyonları diyorsunuz. Özellikle akut öksürüklerin sebebi. Yani ani gelişen öksürüklerin. Ani gelişen öksürüklerin sebebi aslında. 3 ile 8 hafta subakut öksürük dediğimiz o da yine enfeksiyonun uzantısı. Özellikle doktora hastalarımız polikliniklere şöyle gelirler. Yani bir ay önce ben işte geçirdim bir soğuk algınlığı ama öksürüğüm hala devam ediyor. Bronş hiperreaktivitesi olabiliyor. Asıl göğüs hastalıklarında daha çok yer edinen aslında kronik öksürükler. O da 8 hafta ve üzeri olan öksürükleri kapsıyor. Astım, koa, bronşektazi gibi, tüberküloz gibi yani önemli akciğer hastalıklarını kapsıyor. Şunu söyleyebilir miyiz? 2 aydan fazla süren bir öksürük varsa altta ciddi bir hastalık çıkma ihtimali yüksek. Çok yüksek. O yüzden hatta zaman kaybetmemek adına, tetkikleri yapmak adına biz genelde 3 haftayı geçiren öksürüklerde göğüs hastalıkları uzmanına başvurmayı mutlaka öneriyoruz. 3 haftanın üzerinde. Peki genelde biz çoğumuz 3 haftayı beklemeyiz. Evet. Evde bir öksürük başladığında, hele ki gece bir gece uykusuz kaldığımızda biz genelde doktora gitmek isteriz. Peki biz bir akşam öksürüğe yakalandık. Gecenin bir yarısı acile gitmek istemiyoruz. Çünkü genelde öksürükle acile gelen hastaları kimse pek dikkate almıyor. Evet. Biz ertesi gün hastaneye gideceğiz ama o geceyi rahat geçirmek istiyoruz. Biz ne yapmalıyız? Öksürükle nasıl mücadele edeceğiz? Özellikle bazı dediğim gibi nedenine göre alerjik öksürükse bazı antialerjik tedaviler alınabilir. Yani şu var, mesela ben öksürmeye başladım. Ben Evet. sebebini bilmiyorum. Ben ertesi gün hastaneye gideceğim. Geceyi rahat geçirmek için, yani bu öksürüğün sonuçta sebebini bilmiyorum ben.
O geceyi rahat geçirmek için hani mesela yüksek yastıkla yatma, Evet, işte çay içme vesaire, sıvı alma, mesela bunlar öksürüğü azaltır mı? bol sıvı gıda alınması, bazen C vitamini kullanılması, özellikle yüksek reflüye bağlı öksürükse yüksek pozisyonda yatılması, kişi çok alerjikse belki antialerjik ilaç alınması. Bunlar aslında kişiye en azından günü kurtarıcı önlemler olabilir. Temelinde nedenine göre yaklaşmak açısından. Ya önemli bir şey söylediniz. Reflü dediniz. Reflü de öksürük yapabiliyor mu? Evet, aslında gastroözofagel reflü kronik öksürüğün en önemli nedenlerinden biri. Özellikle alt solunum yollarında mikro ve makro aspirasyonlara bağlı öksürük reseptörlerini aktive ederek gerçekten kronik öksürüğe neden oluyorlar. Yani mide içeriğinin ağza gelerek Evet. ağızda bir acı bir tat oluşturması ve o geçiş sırasında sonuçta öksürük reseptörlerimiz bizim belli yerlerde var vücudumuzda. Özellikle alt solunum yollarında, kulak arkasında, kulak içinde, Evet. diyafragma Yani dediğimiz bunlar yerlerde. hepsi öksürüğü tetikleyebiliyor ama herhalde öksürüğün de Evet. biraz çeşidi de farklı yani. Ben basit bir örnek vereyim. Hı hı. Özellikle biz belli bir grup tansiyon ilacı verdiğimiz hastalar böyle gıcık tarzı böyle arada öksürükte gelebiliyorlar. Genelde de hastane dolaşmış oluyorlar. İlacı kesiyorsunuz, öksürük kesiliyor. Evet. Öksürüğün sebeplerinden bir tanesi ilaçlar olabiliyor. Evet, Onun en çok dışında sizin kullandıklarınızdan aynen öyle. E-inhibitör Evet, kullanımı evet, aynen genelde. öyle. Onun dışında mesela öksürüğün şekli bir hastalığı belirtin. Mesela ben 1-2 dakikada bir kez öksürüyorum ya da öksürük geldiğinde peş peşe öksürüyorum. Yani öksürüğün şekli de insanları hızlı bir şekilde doktora götürmeli mi? Öksürüğün şekli, öksürüğün prodiktif dediğimiz ağızdan gelen balgam sekresyonuyla olması, balgamlı mı, kuru bir öksürük mü, akut başlayan mı, sık sık gelen mi, bunların aslında hepsi önemli gerçekten. Bazen öksürüğe birlikte kanlı balgam da eşlik eder. Özellikle hemen o zaman hastalar zaten acil bir şekilde gelirler. Gerçekten ağızdan kan gelmesi, öksürükle birlikte kırmızı şeklinde balgam görülmesi ve enfeksiyonlar da ekleniyorsa mutlaka hemen acile zaten başvurması gerekiyor bir sağlık. Yani balgam bölümü. olması önemli bir aslında, yani öksürük artı balgam varsa ciddi bir rahatsızlık olabilir. Beklememek lazım. Beklememek lazım. Özellikle bronşektazi dediğimiz alt solunum yollarının kronik hastalıklarında, sigara içimine bağlı olarak koa hastalarında, tüberkülozda balgamlı öksürük olabilir. Tabii pek çok semptom eklenebilir buna. Akciğer kanserinde özellikle parenkim, hava yollarını tutmuşsa parenkimden ziyade öksürükle birlikte balgam bunlara eşlik edebilir. Çok basit, öksürük kanser belirtisi olabilir mi? Öksürük özellikle uzun zaman geçmeyen öksürük olabilir, yani pek çok belirtisi olduğu gibi olabilir. Yani. Evet. Yani araştırmak lazım diyoruz. Kesinlikle tüberküloz, akciğer kanseri, astım, bunların hepsinin belirteci olabilir gerçekten. O yüzden hani basit bir öksürüktür deyip özellikle sigara içen hastalarda maalesef hani bu önemsememeyi görüyoruz. Nasıl olsa ben sigara içiyorum, sigaraya buna bağlı bağlıdır. öksürük var deniliyor. Onun dışında mesela özellikle soğuk hava ya da hava kirliliği de biraz tetikleyebiliyor herhalde. Özellikle astım varsa kişide. Kişide astım varsa gerçekten hava ısı değişimleri, özellikle sigara içime eklendiği zaman kesinlikle etkileyebiliyor. Astımda yalnız daha çok balgamsız, daha çok kuru tarzda öksürük görüyoruz. Koah ve daha çok kronik akciğer hastalıklarında ve enfeksiyöz, özellikle pnömoni zatürre gibi hastalıklar olursa balgamlı oluyor öksürüğümüz. Bu şekilde oluyor. Özellikle hani kanlı, balgamlı bir öksürük varsa dikkat etmek lazım. Peki kişi öksürükte size geldi, muayene olmaya geldi. Bunlara daha çok nasıl tetkikler yapılıyor? Sadece kişinin bir öksürük ne zaman başladığı, ne şekilde öksürüğü yeterli oluyor mu? Yoksa ileri testler çok fazla miktarda yapılıyor mu? Evet, öksürüğün zamanlamasına göre öncelikle soruyoruz. Nasıl bir öksürük? Öksürüğe eşlik eden nefes darlığı semptomu var mı? Balgam var mı? Balgam varsa koyu renk mi, yeşil renkte mi, bir enfeksiyöz etken var mı diye hastanın anemnezini alıyoruz. Hastanın belirttiği cevaplara göre de yönümüzü belirliyoruz. Eğer 3 haftadan kısa bir öksürükse
çok genelde üst solunum yolları enfeksiyonlarına bağlı nedenleri olabilir. Yani ona göre tedavi verilebiliyor. Herkese hemen bir tomografi çekelim demiyorsunuz. Demiyoruz. Yani. Aynen öyle. Ama eğer 3 haftadan uzun süren öksürük varsa özellikle o zaman zaten diyoruz göğüs hastalıkları uzmanına mutlaka başvurun. Akciğer filmini mutlaka görmek istiyoruz. Hem olası bir sigara da içiyorsa olası başka bir lezyonları ekarte etmek için hem enfeksiyon var mı onları bulmak için ve solunum testi öneriyoruz. Aslında şöyle belki diyelim, burada araya gireceğim. Evet. En önemli noktayı belki Aynen. unuttuk. Hani testleri vesaire solunum testlerini söyledik ama aslında stetoskopla dinlemek de onlar kadar önemli hastayı herhalde. Kesinlikle. Yani aynen öyle. Ciddi bir yol almış oluyorsunuz herhalde. Şikayetleri fizik muayene bulgularına göre tabii ona göre de tetkiklerini istiyoruz. Aslında şöyle her şey normal olabilir. Hastanın fizik muayenesi normal olabilir. Akciğer filmi normal olabilir ve sigara içmiyor olabilir. Buna rağmen uzun zamandır öksürükle geliyor hastalar. Bu aslında hekimi de hastayı da bazen rahatsız eden bir durum. Ya diyor sigara içmiyorum, bir şey yapmıyorum. Özellikle postnazal akıntı sendromu dediğimiz durumlar, işte gastroezofegeal reflü ve astımda bu tetkikler normal olduğu halde bunlar karşımıza çıkabilir. Yani kronik olarak hasta öksürüyor olabilir. ACE inhibitörü kullanımı olabilir. Hep hastaya tetkikler normalse de bir antihipertans tansiyonunuz var mı? İlaç kullanıyor musunuz? Yani bir sinüzit hastası da öksürükle karşınıza çıkabiliyor. Aynen. Yani. Üst hava yolları ile ilgili bir sinüzit durum var mı? Alerjik şikayetleri var mı? Özellikle postnazal akıntı sendromunun en önemli nedenlerinden birisi aslında alerjik rinit, nazofarenjit gibi, sinüzit gibi durumlar. Neden oluyor? Genelde o sekresyonların larikse doğru kaçmasıyla neden oluyor ve gıcık tarzında hastalar bir geçmeyen gıcık tarzında bir öksürükten çok bahsediyorlar. Çok balgam olmuyor ama bazen bunlarda da şöyle bir oluyor. Sekresyon olduğu için o sekresyonu dışarı atınca yanlışlıkla yani o sanki akciğerden atılmış bir balgam gibi bir de düşünülebiliyor yani Öyledir. Karışabiliyor. Kesinlikle ve bazen hani hastalara hep sorarız balgam var da çıkmıyor hissi oluyor mu? Hastalar gerçekten bir türlü çıkaramıyorum gibi şikayetlerle bize gelebiliyorlar ve bunların ille hepsi öksürük şurubuyla ya da antibiyotikle geçmeyebilir. Hastanın eğer alerjisi varsa, alerjik şikayetleri varsa özellikle işte burun akıntısı, kaşıntısı, hapşırık, boğazda gıdıklanma hissi bunları hep sorguluyoruz. Evde kedi, köpek besliyor musunuz? Eğer alerjik şikayetleri varsa isteyeceğimiz tetkikleri alerji testini de istiyoruz. Dediğim gibi reflü sorgulaması, ilaç sorgulaması bunların hepsini yaptıktan sonra kendi yolumuzu belirliyoruz. Peki özellikle kuru bir öksürük var, uzun süreli bir öksürük var. Maalesef İlaçlar da bunları çok çare bulmuyor. Yani ben öksürük ilaçlarının, şuruplarının çoğunun üzerine baktığımda üzerinde ekspektoran yazar. Yani öksürük kesici değildir aslında. Bu evet. Balgam çıkarıcıdır. Bu tür durumlarda mesela bunlara destek olacak böyle bitkisel çaylar vesaire var mıdır? Ben hatırlıyorum bazı zamanlar böyle buğular falan aldığımız, mesela buğunun bir faydası var mıdır, yok mudur? Özellikle bitkisel çaylardan önereceğiniz bir şey var mıdır? Genelde evet, hani özellikle hastalarımdan da geri dönüşleri aldım. Özellikle ayva çayının ayva çekirdeklerinin öksürük şikayetine iyi geldiği ile ilgili geri bildirimlerimiz var. Bol su içmeleri önemli aslında. Su en güzel ekspektoran. Yani biz mutlaka hastalarımıza özellikle enfeksiyon dönemlerinde mutlaka meyve sebze alımının artırılması, C vitamini açısından ve bol su içmelerini de öneriyoruz. Ama tabii nedene göre tedavi. Eğer kişi dediğim gibi astımsa solunum testi, akciğer filmi, fizik muayene bulgularına göre o zaman bronş açıcı, bronkodilatör dediğimiz ilaçlarla anca geçer. Hiçbir antibiyotik, hiçbir öksürük şurubu ona iyi gelmez. İyi gelmez, doğru söylüyorsunuz. İşte o kısa etkili ve uzun etkili olanları var. Bronş yollarını açıcı, nefes ilaçları diye özellikle evet. Bronkodilatörler dediğimiz ilaçlarla yani böyle fıs fıs diyorlar, hava olarak alınıyor. Aynen, fıs fıs evet, o şeyi. Eğer kişi alerjikse antialerjik ilaç vermeden geçmeyebilir. Dirençli alerjiler olabilir. Hatta antialerjik tedavilerle geçmeyebilir. O zaman da çeşitli yine işte alerjik aşı tedavileri, koruma yöntemlerinin özellikle yaşam kalitesi açısından
önemi Peki alerjiyi artıyor. nasıl saptıyorsunuz? Yani özellikle çocuklarda, gençlerde birazcık daha fazla. Onlarda alerji ilacı verildiğinde öksürük kesilebiliyor ama Evet. sonuçta hani kişi geldi. Alerji olup olmadığını nasıl saptıyoruz? Özellikle şikayetlerine göre kişide alerji şüphemiz varsa, genetik bir yatkınlık varsa hastada kan testleriyle olabilir. Deri pirik testi dediğimiz damlatma yoluyla alerjen maddelerin tek tek kola damlatılarak yapıldığı alerji testlerimiz var. İçinde çeşitli besin maddeleri, polen, bitki, hayvan tüyü, ev tozu akarları, küf mantarı gibi hem solunumsal hem besin alerjilerine yönelik testlerimiz var. Bunların sonuçlarına göre hastayı tabii değerlendirmek gerekiyor. Peki Kan burada, testlerinde de evet, özellikle soracağım. immünoglobulin düzeyi. Özellikle kan son dönemde ben rastlıyorum. Mesela kan testlerinde mesela 20-30 tane etiyolojiye yönelik spesifik immünoglobulin bakıyorlar ve Evet. işte bir alerji var mı yok mu, şuna karşı alerji var mı yok mu? Bu kan düzeylerine bakılması deri testinden daha mı iyi sonuç veriyor? Aslında biz deri testlerini her zaman daha iyi tercih ediyoruz. Kan testlerine göre sensitivitesi daha yüksek. Bazen çünkü kişi gerçekten o anki immünitesine göre alerjik olduğu halde o anda kan düzeyinde o immünoglobulin E düzeyi normal görülebilir. Görülebiliyor. Evet. Yani birleştirmek lazım. Birleştirmek lazım. Yine de hepsini korele değerlendirmek gerekiyor. Gerekiyor şey olarak. Tabii öksürük en çok göğüs hastalıklarını ilgilendiriyor ama insanların hani az önce de bahsettiğiniz herhalde başvuracağı 3 ana bölüm göğüs hastalıkları, kardiyoloji olacak. Bir de herhalde iç hastalıkları ya da gastroenteroloji olacak. Evet, Bunlar ilk başlarda evet, da belki kulak burun boğaz tabii, üzerine. tabii üst solunum yolu enfeksiyon. Özellikle ne yalnız nefes darlığı etkiliyorsa, ekleniyorsa şikayetlerine, nefes darlığı varsa kişinin gece hırıltılı, hışıltılı ötme gibi bulguları Evet. varsa, özellikle gece artan nöbetler şeklinde gelen astımı düşünmek gerekiyor. Eğer kişi uzun zamandır sigara içicisi ise ve balgamlı bir öksürüğü varsa daha çok koahı düşünmek gerekiyor. Kişinin öksürüğü balgamlı, üstüne kilo kaybı, gece terlemesi, zayıflaması, hatta bazen balgamında kan geliyorsa tüberküloz ve akciğer kanseri gibi daha ciddi hastalıkları da düşünmemiz gerekiyor. Ve şöyle bir şey merak ediyorum. Genelde biz hastalara bu fıs şeklinde veririz o ilaçları. Evet. Ama hastaneye geldiklerinde nebul dediğimiz farklı bir şekilde veririz. Mesela bunların birbirine üstünlüğü var mı? Yani bir hasta gidip eve nebul cihazı alıp da o şekilde alması daha çok rahatlatır mı öksürük ataklarını mesela? O daha çok semptomatik anlık rahatlatıcı. Yani acil hastada, özellikle astım ve koa hastalarında solunumsal olarak hem nefes darlığı şiddetlendiyse öksürüğünde ve balgamında, bu hastalarda astım ve koa ataklarında öksürük şiddetinde ve balgam şiddetinde artış olabilir. O dönemlerde kısa etkili, rahatlatıcı nebül tedavisini uygulayabiliriz. Ama uzun etkili dediğimiz pek çok değişik cihazlarla çektiğimiz ilaçlar da ayrı. Ülkemizde uzun etkili ilaçların nebül formu yok maalesef. Hani Yani ama kısa etkili hepsi. Kısa etkili. Nebülle aldığımız ilaçlar kısa etkili ama anlık hastayı gerçekten, özellikle zaten algoritmalarımızda hep vardır. Atak tedavisinde mutlaka nebulizatörü kullanırız ama yerleri farklı. Birisi daha çok anlık semptomatik rahatlatıcı, evet, öbürünün tamir edici özelliği de var. Özelliği de var. Solunum yollarına. Anladım. Yani şey olarak bakıldığında o tedavi şeklini aslında hekime bırakmak lazım. Evet, çünkü gerçekten hastalık yok, hasta var. Hastada bazen pek çok hepsi AKOS sendromu diye bir şey var. Örneğin hem astım hasta hem koa birlikteliği de olabiliyor. Belli bir yaştan sonra ortaya çıkabiliyor. Çocukken daha alerjik olup alerjisi geçip tekrar 40 yaşlarında ilerleyen dekatlarda yine pik yapabiliyor. O yüzden aslında alerjik durumu saptanan hastaların yaşam kalitesi açısından bu alerjenlerden de korunması lazım. Korunma yöntemlerini bilmesi, kişinin kendi hastalığı neyse ona göre ona karşı stratejiler geliştirmesi çok önemli. Yani özellikle mesela ev içerisindeki akar, tozlar vesaire kronik öksürük sebebi, uzun süreli öksürük sebebi çok rahat olabiliyor. Çok rahat olabiliyor. Özellikle ev tozu akarları. Bunlar
Aslında mevsimsel değil, perennial dediğimiz tüm yıl boyu devam eden alerjilerden olabiliyor. Bir de tabii mevsim geçişlerinde polenlerin zamanlarına göre olan alerjiler var. Genelde saman nezlesi şeklinde söylediğimiz. Ama bunlara yönelik hep önlemler uygulaması önemli. Örneğin ev tozu akarına karşı kişinin alerjisi varsa kendisi bizzat direkt temizlik yaparken, tozlarla uğraşırken maske takması çok önemli. Yatak yüksek derecede ısı ve karanlık ortamı seviyor bunlar. Özellikle halılarda, tekstil malzemelerinde olabiliyor. Bunları yıkarken en az 60 derecenin üstünde yıkamak gerekiyor ki bunları yok edebilelim. Daha çok tüylü, yünlü çocuklar varsa oyuncaklar yerine bunları tercih etmemek, ahşap ya da işte ahşap mobilya tercih etmek belki. Hani bunlardan korunma yöntemleri Peluş açısından önemli. Aynen. Uzak kalmak özellikle çocuklar için. Yatak, çarşaf, özel kılıflar olabilir. Elyaf daha çok tercih edilmesi. Hani yünden ziyade elyaf tercihi olabilir. Şu var, özellikle mesela bronşit ataklarında işte zatürre olur vesaire. Hasta tedavi alır. Tedavisi bir hafta tedavi biter ama öksürük devam eder ve sıklıkla hekimler şunu söyler. Senin bronşlarında bir hassasiyet var. Bu hassasiyet sebebiyle öksürüğün bir süre daha devam edecek. Evet, en sık karşılaştığımız şeylerden. Hasta ne kadar beklemeli bu durumu? Yani tamam bir hafta bekledi geçmiyor. Bazen oluyor bir ay geçiyor. Ya diyor ben bir aydır öksürüyorum diyor. Yani bu ayrımı nasıl yapacak? Özellikle o aslında subakut öksürük tanımını yaptık ya başta 3-8 hafta arası. Post enfeksiyöz öksürük dediğimiz olay bu. Tamam bazen viral nedenlerden oluyor ama enfeksiyona bağlı bronş hiperreaktivitesi oluyor ve bunlar gerçekten antibiyotikle değil daha çok inhaler steroidle hatta ve inhaler ilaçlarla anca geçebilirler. Peki kişi öksürüyor, enfeksiyona bağlı olduğunu düşündük ve her öksürükte gerçekten bulaşıcılık var. Evet. Bu kişiye tedavi başladığında bu bulaşıcılık ne zaman kaybolur? Çünkü öksürük uzun sürecek. Yani bu kişiye diyebilir miyiz ya 3 gün maske tak, ondan sonrasında işte ilaçlar etkisini gösterecek, takmana gerek yok. Belli bir süre var mı bunun? Özellikle tabii viral etkenlere bağlıysa genelde o solunum yollarında oluşan ilk akut öksürükte viral nedenler özellikle çocuklar açısından gerçekten ortalama ben kendi hastalarıma da 5 gün hani bir hafta bir bulaşıcılığın olabileceğini söylüyorum. Çeşitli nedenlerine göre işte influenza ise daha farklı kuluçka sürelerine göre ama genelde ortalama 5-7 gün arasında bir bulaşıcılık dönemi oluyor. Dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle dikkat etmek gerekir. Programımızın da sonuna yaklaştık. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz bir çırpıda ve bizim programımızın teması sağlık karnesi. Biz gelen konuklarımızdan mutlaka bir sağlık karnelerini dolduruyoruz ve nasıl bir yaşam sürdüklerini merak ediyoruz. Ben klasik soruyu size de sorayım. Evet. Doçent Doktor Pelin Uysal kendi sağlığı için nelere dikkat eder? Nasıl bir yaşam sürer? Aslında terzi söküğünü dikemez mi diyeyim ne diyeyim. Hani genelde tabii dikkat etmeye çalışıyorum. Özellikle sigara içmiyorum. En önemli noktalardan bir tanesi gerçekten bir göğüs hastalıkları uzmanının kesinlikle içmemesi lazım zaten. Evet ve hatta içen arkadaşlarım da hep bıraktırmaya zaten sigara bırakma polikliniği de ayrıca yapıyorum. Bol sıvı tüketmeye çalışıyorum. Çok sık olamasa da spor düzenli yapma, yüzme birazcık yapıyorum. Eksiğimiz var onda. Evet. Yani geçen çekim yaptığım Güven hocamız da aynı şeyi söylemişti. Stres çok var yaşantımızda. Kesinlikle. Siz de aynı şeyi ifade ettiniz. Maalesef. Yani stres İşimiz yükümüzü gereği azaltamıyoruz. Evet. Pek güneş alamıyoruz. Güneş ışınlarından uzağız. Ama genel olarak baktığımızda optimal bir sağlık karnemiz var. Çok böyle kötü bir notumuz söz konusu değil. Teşekkür ederim hocam. Ben sağ olun. Size bu notunuza binaen bugünün anısı olarak şöyle bir teşekkür belgesi çok takdim teşekkür etmek ederim. istiyorum. Çok naziksiniz. Çok güzel bir program oldu gerçekten. Ben de teşekkür ederim. Bir de hani kolesterol her şeye sebep olur ama kolesterol öksürük yapar mı? Fikriniz var mı? Kolesterol aslında size sormak lazım. Siz daha kolesterol duayeni olduğunuz için kesinlikle. Belki dolaylı yoldan bir katkısı olabilir ama birebir kolesterol ben de hani çalışmalarda, literatürde çok okumadım ama bakarım. Aynen öyle. Yeni çıkan kitabımız Kolesterol Yalan mı Gerçek mi? Bunu benim hastalarım da ortak yerde çalıştığımız için çok beğeniyorlar gerçekten. Takdim etmek istiyorum. Aynen. Şimdi programımızın sonuna geldik. Özellikle izleyicilerimize vereceğiniz öksürükle ilgili bir alerjiyle ilgili bir mesaj var mı?
Özellikle 3 haftayı geçiren öksürüklerde mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmaları önemli gerçekten. İleri tetkik ve tedavi açısından panik olmamaları önemli. Yani basit bir soğuk algınlığı nedeniyle olabilir. Ama ciddi sorunları da ekarte etmek, ihmal etmemek adına bizim için bu önemli gerçekten. Peki. Çok teşekkür Ben ediyoruz. de Ben teşekkür izleyicilerimizin ediyorum. çok fayda göreceğini düşünüyorum gerçekten verdiğiniz bilgiler için. Evet, bir çırpıda bugün de programın sonuna geldik. Bugün çok önemli bir konuyu konuştuk. Öksürüğü konuştuk ve öksürükle biraz bağlantılı olarak da birazcık da alerjiye değindik. Konuğumuz Doçent Doktor Pelin Uysal bize çok güzel bilgiler verdi. Bu bilgileri tekrar izlemek istiyorsanız programın tekrarını YouTube kanalımız olan DR Ahmet Karabut'tan izleyebilirsiniz. Bir sonraki programlarda görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sorularınız için bize web sayfalarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki Sağlık Karnesi programında tekrar görüşelim diyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.